Selam herkese, ben Yiğit. Bugün konumuz .NET Dependency Injection Linking Implementation. Beklediğim bir özellikle, çok da mutlu oldum bu özelliği görünce. Bugün sizlere bunu anlatacağım. .NET 8'den önceki sürümleri kullanıyorsanız bu özelliği kullanamayacaksınız. Dependency Injection nedir? Bir bilgi sahibiniz yoksa bu videoyu izlemenizi önermiyorum. Önceki videoya bakabilirsiniz. Şurada sağda solda bir yerde bir şey çıkar, onu tıklayıp o videoya gidebilirsiniz diyeyim. Sözü fazla uzatmadan videoya geçeyim. Linking Implementation nedir, ondan bahsedeceğim. Şimdi diyelim ki sizin bir tane iNotification diye bir interface'iniz var. Dependency Injection'ı hatırlarsanız biz şunu diyorduk. Eğer ki ben bu interface'i çağırırsam şu class'ı getir. Şu class'ı instance'ına. Bununla ilgili yaklaşımları, 3 tane yaklaşımları önceki videoda bahsetmiştik. Bu Linking Implementation ne işe yarıyor, ondan bahsedeyim. Şimdi diyelim ki bizim iNotification diye bir tane servisimiz var. Bu servisin içerisindeki bizim push notification servisimiz olabilir, email notification servisimiz olabilir ve SMS notification diye servisimiz olabilir. Dependency Injection yaklaşımlarında şöyle bir şey yoktu. Ben istediğim yerde SMS notification'ı çağırayım, istediğim yerde de push notification çağırayım diye bir kısım yoktu. Onun için ayrı ayrı interface oluşturmanız gerekiyordu. Yani şöyle açıklayayım. iPush Notification servis diye interface oluşturuyordunuz. Onu push notification diye class'ını oluşturuyordunuz ve siz onu arka tarafta yazıyordunuz. Ama şimdi şöyle bir yaklaşım yoktu. Ben iNotification diye bir interface oluşturayım. Dilediğim yerde push notification çağırayım. Dilediğim yerde SMS notification çağırayım diye böyle bir özellik yoktu. Ama .NET 8 ile ilgili bu hayatımıza girdi. Gayet de çok sevdiğim, mutlu olduğum bir özellik geldiğine. Şimdi bugün bunu anlatacağım dediğim gibi. Kullanımı da gayet çok basit arkadaşlar. Hemen videoya geçelim lafı fazla uzatmadan. Şimdi ben bir tane projem var benim. Bu projem. Şimdi ben buraya klasör oluşturacağım. Servis diye bir klasör oluşturuyorum. Ve ben bunun içerisine interface oluşturacağım. iNotification servis diye bir oluşturdum. Ve string diyorum. Notify diyorum. Ve burada string mesaj yapalım. Tamam, buraya kadar herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi diğer tarafta ben kalkıyorum. Public class SMS notification service diyorum. Bunu yapıyorum ve diğer tarafta bunu ben inherit ediyorum. Otomatikman geldi. Ben aslında return deyip burada gene Copilot bana söylüyor. SMS'ten SMS olduğunu belli etmek için buraya yazıyorum. Aynı şekilde bunu push notification için de yapacağım. Email notification için yapacağım. Hemen o kısımları da yazıyorum hızlıca. Evet. İkisi için de yaptım. Süper. Şimdi diğerleri için de yaptım. Buraya geliyorum. Bunu ilk başta ben bir ismini değiştireyim. Bu controller'a geliyorum ve ben buraya push notification controller diyorum ve diğer kısma geliyorum. Bir tane daha controller oluşturayım. Hatta şöyle hiç şey yapmadan da email notification olsun ve bir diğer taraftan da SMS notification olsun. Şimdi güzel. Ben diğer tarafta bunu direkt çağıracağım. Şimdi şunu göstermek istiyorum. Ben direkt bunu hemen constructor'a ekledim ve buraya notify diyorum. Bu push notification aynılarını şöyle de yapayım. Aynılarını diğerleri için de yapacağım. Hemen geliyorum email notification içerisinde ve SMS notification için yapacağım. Tamam, güzel. Bu kısımlar için yap. Şimdi peki ben bunu nasıl tanımlayacağım? Oraya geleceğim. Şimdi aynı şekilde program CS kısmına geliyoruz. Şimdi burada builder service kısmına builder.service diyoruz ve ki burada dediğimiz zaman bunu söyleyebiliyoruz. Şimdi burada transit var, singleton var, scope var. Aynı şekilde burada da yazıyoruz ve ben burada scope kullanmak istiyorum. Tamam. Geliyorum buraya. iNotification service diyorum. Ben bunu çağırdığım zaman diyorum ki SMS notification'ı çağır. Şimdi bana burada bir tane hata veriyor. Burada noktalı virgülü koyalım. Bana burada hata veriyor. Hatanın vermesi sebebi de şu. Benden bir tane key istiyor arkadaşlar. Ve ben buraya bunu yazmam gerekiyor. Ben buraya SMS yazıyorum. Burada şu anlama geliyor. Ben SMS diye kullandığım zaman, birazdan onun kullanımını da göstereceğim. SMS diye kullandığım zaman bana bunu getirecek. Eğer ki ben buraya email dersem bana ne getirecek? E-mail'i getirecek. Ben buraya push dersem bana da push notification getirecek. Şimdi bunu kullanım gayet bu şekilde. Hani siz isterseniz burada. Eğer ki siz şöyle de genel bir tane notification da yazabilirsiniz. Şöyle notification service de yazabilirsiniz. Notify dersiniz. Main diyorum şuraya. Şimdi eğer ki bunlardan herhangi bir key istemezse, sadece direkt ben bunu, yani key vermezsem add scope diyorum. Bunu çağırıyorum ve direkt bu şekilde yazabilirim. Yani ben herhangi bir şekilde key vermezsem direkt sadece bu gelecek. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi peki ben burada key'i nasıl vereceğim onu anlatayım. O kısımda şu şekilde. Geliyorum ben buraya. From key service diyorum. Buraya push yazıyorum. Buraya push yazıyorum. Aynı şekilde buraya geliyorum. From key service diyorum. Buraya da email diyorum. Aynı şekilde buraya da geliyorum. SMS diyorum. Şimdi gelelim buraya, çalıştıralım. Ekranımız geldi ve ben burada direkt çağırıyorum. Email servisinde email hello world geldi. Push notification'ı çağırdığım zaman
direkt push olan geldi ve SMS'e geldiğim zaman direkt SMS geldi ve ben şuraya şöyle general diye bir kısım daha yazayım. Yani general direkt push notification diye yazayım ve ben buraya herhangi bir şekilde key vermeyeyim. Bakalım burada ne gelecek, o kısmı da gösterelim. Ve ben buraya direkt notification'ı çağırdığım zaman da herhangi bir şey gelmeyecek. Yani main gelecek ve otomatikten yapacak. Gördüğünüz gibi gerçekten kullanışlı bir özellik. Taktik vereceğim. Birkaç tavsiye vereceğim kullanımı ile ilgili. Onları hemen göstereyim. Şimdi arkadaşlar .NET 8'de zaten gelen özelliklerden bir tanesi, bunu artık bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Direkt class'in kendi içerisinde bu şekilde tanımlayabiliyorsunuz. Ama asıl şey yaptığım değildi. Anlatacağım bu değildi. Şimdi arkadaşlar biz proje içerisinde asla string bir ifade kullanmamamız gerekiyor. Asla diyemeyiz. Mecburen kullanmamız gereken alanlar olabilir ama bizim burada en aza indirmemiz gerekiyor. Ben buraya SMS'in S'sini büyük yazdığım zaman program hata verecek. Şimdi geliyoruz, bakıyoruz. Gördüğünüz gibi burada direkt hatamızı verdi. Yanlış kullanımdan kaynak. Doğru bir şekilde kullanım için enum tanımlayabilir veya constant veri tanımlayabiliriz. Buraya gelip SMS deyip, e-mail deyip veya push deyip bu şekilde tanımlayabiliriz. SMS diye tanımlayabiliriz. Bu e-mail, bu da push notification, tamam mı? Bu şekilde tanımladıktan sonra diğer kısımlara da, yani controller kısımlarında bu şekilde buraya push yazabiliriz ve buraya da e-mail yazabiliriz ve buraya da geliyoruz. SMS'i güzel bir şekilde bu şekilde yazabiliyoruz. Yani böyle yapınca hatayı sıfırladık arkadaşlar. Diğer türlü hatayı açık. Biz bu şekilde kullanırsak hem dediğim gibi bağımlılığı çok güzel bir şekilde azaltmış oluyoruz. Hem de developer'ın hata yapmasını burada önlemiş oluyoruz. Gerçekten çok sevdiğim güzel özelliklerden bir tanesi. Buradaki .NET 8'deki implementation'da özelliği bu. Videoyu beğendiyseniz veya beğenmediyseniz aşağıdaki şu butonları kullanmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.